Günaydın arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir açılayım. Şu an Turanlardayım. Biliyorsunuz uzun zamandır sizlere jet ski ile beraber göle gideceğiz. Bir gölde tur atacağız. Bizim Orlando'da çok güzel bir göl var. Orada da milyon dolarlık evler var. Oraları jet ski ile bir gezelim, sizlere gösterelim diyorduk. Abi bir türlü zaman bulamadık. Evet, evet. Herhalde o gün bugün. Kesinlikle öyle. Hava da çok güzel. Su da sıcak, göldeki su da. Yani herhangi bir durumda düşersek. Evet, bu arada kış ayındayız arkadaşlar. Florida kış ayında bazen böyle sıcak olabiliyor. Bilmiyorum, siz şu an havayı çok göremiyorsunuz ama biraz sonra drone uçuracağım. Drone'la da sizlere çevreyi göstereceğiz. Aynı zamanda yanımızda Range var. Range ile beraber jet ski çekeceğiz. Abi çok sağlam bir şey. Ben gelir gelmez sen ne dedin? Onu bir söyle. Aynen dedi ki jet ski range'da mı çekeceğiz dedi. Aynen. Başka bir şey daha dedim, söyleyebilirsin. Hatırlamıyorum. Çok taşak olmuş dedim. Onu söylemek istemedim, bilmiyorum. Diyebilirsin abi, sorun yok. Şimdi abi geldim, dedim Turan baba nasılsın, günaydın. Kahvaltımızı yaptık çok beraber. Şöyle bir baktım, dedim abi Range'de mi jet ski çekeceğiz dedim. O da aynen dedi. O zaman dedim kesin drone'u uçurmamız lazım dedim. Çok güzel bir görüntü olacak. Sen gölde jet ski kullandığın zaman başka insanlar sana eşlik ediyor mu? Ya da orada tekne turları mı yapılıyor sadece? Biz nereye gideceğiz bugün bu arada? Şimdi bugün Lake Butler'a gideceğiz. Bu Windermere'de Lake of Chains var. Yani bu 5-6 tane, hatta daha fazla gölün birbirine bağlandığı, küçük kanallarla bağlandığı göller. Çok da büyük, yani göl diyorum ama yani çok büyükler. Ben yaklaşık 3 senedir gidiyorum oraya jet ski ile. Çok da zevk alıyorum, bilmiyorum yani. Herkese hitap etmiyor. Yani bazı arkadaşlarıma soruyorum. Çok böyle şey yapmıyorlar ama ben çok seviyorum, bilmiyorum. O aldığım adrenalini, hızı falan arabada çok bulamıyorum. Evet. Orada ne var? Bizim gibi insanlar, jet ski ile, botuyla gelen insanlar, oranın lokal insanlar, orada yaşayan insanlar işte botlarını, jet skilerini çıkartıyorlar. İşte gölün ortasına demirleyip orada güzel bir sohbet falan ediyorlar, yemeklerini yiyorlar. Evet. Çakılıyorlar yani. Evet, gideceğimiz yerin bölge adı Windermere arkadaşlar. Biliyorsunuz ben önceden emlak çekimleri yapıyordum. Onun dışında çok zaman bulundum ben oralarda ve aynı göl üzerinde çok fazla tekne turu yaptım, wakeboarding yaptım. O yüzden benim de bildiğim bir yer. Benim tek bir sorum vardı. Dedim ki abi orada timsah var mı? Çünkü biliyorsunuz Florida'da öyle her gördüğünüz göle giremezsiniz arkadaşlar. Poponuzdan ısırırlar bir kere. O yüzden 500 defa Turan'a sordum. Kendim cevabını bildiğim halde sordum. Kendimi biraz rahatlatmak amacıyla. Abi gittiğimiz yerde timsah var mı? Kesinlikle, yani kesinlikle yok demeyeyim şimdi ama kesinlikle ben görmedim. Yani 3-4 senedir gidiyorum, hatta 3 seneden önce bir de botla gidiyorduk. Kesinlikle bir defa bile görmedim ve sürekli yüzerim. Yani gölün ortasına demirleriz, oradan hepimiz suya atlarız. Herhangi bir şekilde yani timsah görmedik. Var mıdır? Büyük ihtimalle vardır. Ama yani bu diğer göllere kıyasla inanılmaz derecede az ve dediğim gibi yani ben görmedim. Ama büyük ihtimalle vardır. Van Gölü canavarı var mı? O sanmıyorum. Ben 200 sene önce orada wakeboarding yaparken arkadaşlar düşüyorsunuz sonuçta. Yani sürekli kalamıyorum. O kadar da profesyonel değilim. Düştüğüm zaman böyle tekrar teknenin geri gelmesini beklerken şöyle birkaç dakika gölün üstünde beklediği için şu şekilde bayağı bir korkmuştum. Bundan arkadan birisi alacak, çekecek beni falan diye de benim de başıma gelmedi açıkçası. O yüzden güvenilir diyebilirim sizlere. Ben de oralara tekne turu yaptığımız zamanlarda zaten orasının sorumluları da sürekli ben soruyordum. Peki siz timsah gördünüz mü diyordum. Onlar da görmediklerini söylediler. O yüzden içim birazcık rahat gittiğimiz zaman, eğer böyle düşersek göle falan ya da wakeboarding yapabilirsek, çünkü wakeboarding yapılıyor şu anki jet ski ile. Evet. Yani dediğim gibi bir de o kadar jet ski'nin, botun sesine büyük ihtimalle timsahlar ürkerler yani, hani geleceklerini zannetmiyorum o kadar dalgaya, o kadar sese. Evet, wakeboard'umuz da var. Bir tanesi professional, ayakkabısı olmayan, bir tanesi de ayakkabılı. Bilmiyorum artık, yani yapmak istiyorsan dediğim gibi. Onları alabiliriz just in case. Aslında güzel olabilir. Drone'da uçuracağız falan, böyle Aynen. tatlı bir video çıkabilir. Aynen. Şimdi jet ski'yi biraz sizlere yakından gösterelim arkadaşlar. Birazcık şöyle bir öne alalım onları. Sizlere biraz da anlatalım jet ski'nin motoru neymiş, arabanın motoru ne ki jet ski çekebiliyor falan. Çünkü her arabayla benim bildiğim kadarıyla çekemiyorsun değil mi? Evet, yani bu biraz şimdi bu çok ağır bir şey değil aslında, yük değil ama tabii ki her arabayla çekemezsin. Sonuçta bir ağırlık arkaya, nereden baksan bir 800-900 kiloluk bir ağırlık giriyor. Evet. Arabaları zorlar. Yani tekne de aynı şekilde. Hani tekne daha da ağır olduğu için, o yüzden tekneye özel böyle daha çok böyle pick-up arabalar, motoru çok güçlü olan arabalarla yapılıyor. Şunu da ekleyeyim, rampa var. O rampten de, yani ramp de çok şey yani, hani dikey. O yüzden güzel bir motor olması lazım ki o jet ski'yi bırakırken ya da geri alırken oradan çıkabilirsiniz.
Doğru, doğru. Şimdi biz size jet ski'yi gösterelim. Ben çok teknik detaylarını bilmiyorum arkadaşlar. Yani bugün özellikle Turan'a eşlik etmek istedim. Çünkü jet ski ile ben daha önce gölde yapmadım. Burada Daytona Beach var. Daytona Beach'e gittiğimiz zamanlarda ben jet ski yaptım daha öncesinde ama hiç abi gölde yapmamıştım. O yüzden benim için de güzel bir experience olacak. Hava da güzel. Yavaş yavaş şimdi günümüze başlayalım. Hazır mıyız Turan baba? Evet, hazırız. Şimdi arabayı aldık. Çeki demirini koyacağız. Ondan sonra jet ski'yi biraz buraya doğru çeker. Buraya da bindiririz. Arkada 370Z var. Evet, Yusuf emaneti bırakıp gitti. Şu an kendisi de evlenme yolunda. Evet, buradan Yusuf bu videoyu izliyordur kesin. Yusuf'a mutluluklar diliyoruz arkadaşlar. Kendisi şu an Türkiye'de, arabası burada. Arabası da gözükmüş oldu. Şimdi abi Piyasa yaparız büyük ihtimalle downtown'da seninle. evet 370 ile de iyi piyasa yapılır yalnız he. Nismo bir de özel yani. Ya, düz vites, Nismo 600. Şöyle bir 370'li çekelim. Hazır çıktı. 370 meraklısı illaki vardır. Yani Türkiye'de 350 daha çok var herhalde ama 370 de Amerika'da popüler olan araçlardan birkaç tanesi. Nismo da zaten çok sınırlı sayıda üretilmiş bir araba yani. Bir de siz buna geçen bir şeyler yaptınız sanki. Önlerini falan değiştirdiniz. Bir modifiye yaptınız diye biliyorum ben. Spark plug'larını değiştirdik. Coil'leri değiştirdik. Ondan sonra yağını değiştirdik. Hepsini de şeyde yaptık yani. Garajda yaptık. Seviyoruz böyle arabalarla uğraşmayı. Yalnız Turan'a iş geliyor arkadaşlar. Yani adam acayip bir handyman. Benim evde de ne zaman bir iş çıksa diyorum kanka buna bakabilir miyiz? Tabii kanka diyor, adam hemen hallediyor. Aynı şekilde arabalardan da anlıyorsun zaten. Ya seviyorum aslında yani her şeyden biraz ilgiliyim, seviyorum hani bu tabii ki şey olarak hani hobi olarak görüyorum. Benim arabanın da örneğin transfer case oil'ını değiştirdim, motor yağını değiştirdim. Ondan sonra çok bakımını yaptım. Şimdi işte differential oil'ı değiştireceğim. Ondan sonra birçok şey var yani hepsini halledeceğim. Zaten sen araba al-sat işi de yaptığın için hani bu tarz şeyleri yapman biraz senin için çok iyi. Evet kesinlikle öyle. Şimdi jet ski şu şekilde görebiliriz arkadaşlar. Sizlere bahsetmiş olduğumuz jet ski bu. Şöyle bir yandan koyalım. Sizlere bahsetmiş olduğumuz wakeboardlar burada. Bunların üzerinde surf yapabiliyorsunuz. Ben daha öncesinde dediğim gibi yaptım ama hiç jet ski de yapmadım. Genelde ben tekneyle yapıyordum. Ama bu jet ski'nin özelliği olarak jet ski'den de yapılabiliyormuş. Yani gölde bununla yapabiliyorsun çünkü bu çok fazla professional gerektirmiyor ama bunda yani daha önce hiç yapmadıysan büyük ihtimalle bunu yapman biraz zor. Ama bu biraz daha kolay. Aynen, ben de onlardan yapmıştım zaten. Yolda giderken biraz da benzin atarız jet ski'ye. Çeki demirini de koyalım. Bu arada sizlere daha öncesinde araba videoları yapmıştım. Yok 10.000 dolara, 15.000 dolara, 20.000 dolara Amerika'ya geldiğinizde hangi arabalar alabilirsiniz diye. Tam da burada yazıyor Excellent Autos of Orlando. Turanların mekanı. Eğer Orlando'da yaşayanlar varsa bir gidin baksın. Kendilerinde çok güzel araçlar var. Zaten Turan'da bu Range Rover'ı biliyorsunuz, sizlere daha öncesinde bahsetmiştim. Dealer şeyden aldın sen, auction'dan aldın değil mi bu arabayı? Ben evet genelde arabalarımın hepsini oradan alıyorum. Yani çünkü bizim aksesimiz var diye. Hani onun da avantajını kullanmaya çalışıyorum aslında. Evet. Şimdi jet ski'yi bağlıyoruz abi. Şöyle kamerayı da ben yakınlaştırayım. Çok zaman alıyor mu mesela sen jet ski yaparken, ne kadar zaman alıyor? Arabayı takman, gitmen, indirmen böyle. Hani 5 dakika falan alıyor şu an göreceğin gibi. Büyük ihtimalle değil bile. Seni çok zorlamıyor o zaman. Ya. Hafta sonları genelde normal bir aktivite olarak yapabiliyorsun sen. Kesinlikle sürekli yapıyorum. Kirikosunu indirdik. Şu an tamamen arabada. Ondan sonra kirikoyu konuya kaldırıyoruz. Kilidini atıyoruz. Bakıyoruz sağlam. Bu da fren, lamba, işte stop lambası, sağ sol falan. Trailer'a elektrik vermek için. Ben bilmiyordum arabanın da böyle bir özelliği olduğunu, biliyor musun? Tabii. Her frene bastığımızda arkadan ışığımız, sağımız, solumuz hepsi yanacak yani. Çok güzel. O iyi bir özellik. Sen şimdi frene bastığın zaman o yanmazsa adam göremeyebilir. Kesinlikle yani şu stop lambalarını görmezse hele ki dönerken problem çıkartabilir. Şu an hazırız. Abi şimdi bu jet ski'nin motoru ne? Ne var burada? Şimdi burada 1.5 bir motor var, üst silindir. İçten soğutmalı. Genelde diğer jet skilerde dışarıdan soğutmalı var. Yani dışarıdaki suyu alıp motoru soğutup böyle atıyor ama suyu niye kullanıyor? Egzozu soğutmak için kullanıyor sadece. 300 küsür beygir var. Dediğim gibi 1.5 üst silindir. Yani bir arabaya koysan büyük ihtimalle götürür değil mi? Evet. Yani Türkiye'de. Buraya ne oldu? Burayı ben çizdim. Nasıl çizdim burayı?
Daka bağladığımda oluşan dalgalardan dolayı sürekli daka çarpıp buraları çizdi. Ya da ben bizim bota çıktığımızda bota bağlıyordum. Yine bota sürte sürte. Ama rengi falan da çok güzel yani, böyle kırmızı, siyah, beyaz. Bu da plakası. Registration almak zorundasınız. Sigorta yapmak zorunda değilsiniz jet skilere. Yapmak isteseniz bile yılda $100. Yılda 12 ay $100. O da çok fazla bir şey cover etmiyor. Ondan dolayı yani çok yapmıyorum. Ehliyet konusuna gelince 89'dan önce doğmuşsanız jet ski kullanmak için ehliyete ihtiyacınız yok. Ama 89'dan sonra, 88 ya da 89'dan sonra doğmuşsanız ehliyet almak zorundasınız. Aldım ben. 91 doğumluyum. Online alıyorsunuz. O da yaklaşık $30. Aynen, ben de aldım bir kere. Dayton'a gittiğinde kullanmadan önce ehliyetsiz vermiyorlardı arkadaşlar. Kiralamıyorlardı size. Evet. Ama çok basitti yani. Şöyle bir 20-30 soru vardı herhalde. A, B, C, D falan da herhalde. Evet. Polis beni bir defa durdurdu. O da jet ski daha ilk defa suya indirişimdi. 3 sene önce. Direkt ehliyetimi sordu. Gösterdim. Registration sordu onların hepsine. Eğer bunlar yoksa jet ski'yi bağlıyorlar. Size de güzel bir ceza çıkartıyorlar. Onun dışında yani şu an 2026 Nisan ayına kadar iyiyiz. 2 senelik almıştım. Registration fee de çok ucuz yani. Arabanınki $30'larken bu $10-15. Evet. Ayrıca trailer'ın da bir plakası olmak zorunda aşağıdakinin. Jet ski'nin bir plakası var, trailer'ın da bir plakası var. Ona iş yapmak zorunda değilsiniz tekrar yani sigorta. Registration'ı da yani bandrol Türkiye'de sanırım yıllık ödüyoruz. O da $10-15 öyle bir şey. Yani çok bir maliyeti yok o zaman jet ski aynen. sahibi olmanın burada. Kesinlikle yani şimdi maliyeti yok evet ama bunun maintenance'ı yani bakımı pahalı. Eğer bu işten anlamıyorsanız sizden güzel para şarj ederler. Motorunun yağını ben kendim değiştiriyorum. Bizzat motor pompası aldım. İçindeki yağı alıyorum. Yenisini koyuyorum. Şu ana kadar şükür hiçbir sıkıntı vermedi. Bir diğer sıkıntı store edecek yeriniz yoksa problem. Yani apartmanda, kondoda yaşıyorsanız bunu store etmeniz için bir garaj kiralamanız lazım. O da size aylık $100-150 belki $200'a kadar gelebilir. O yüzden hani bunu almak çok kolay ama tutmak işte orada biraz masraf olabilir. Evet, senin avantajın kendine ait bir garajın var. Kesinlikle. Buraya park ediyorsun. Evet. Park etme derdin yok. Evet. Onun dışında arabanda zaten jet ski çekmeye müsait. Evet. Bulunduğun konumda zaten göle en fazla bir 15-20 dakikalık mesafede. Değil bile ya. Her yerde göl var. Tabii o gideceğimiz gölde 10 dakika uzaklıkta. O da çok güzel. Yani hani tabii bunların hepsi beraber arka arkaya gelince neden almayayım diyorsun. Aynen çok Eğer güzel. seviyorsanız tabii. Evet, yavaş yavaş çıkalım abi. Bayağı bir konuştuk. Aynen. Hemen çıkarken de bir drone'la görüntüyü alalım. Daha sonrasında gölde GoPro'ları takacağız arkadaşlar. Jet ski ile sizlere bahsetmiş olduğumuz Orlando'nun $1 milyon evlerinin olduğu kısmı sizlere göstereceğiz. Drone'umu aldım. Garajdan çıkarken şöyle güzel bir görüntü alalım abi. Range jet ski çekiyor. Bence çok hoş bir görüntü. Bayağıdır drone uçurmuyordum. Yani drone aldığım zaman bir baktım telefonda uygulaması bile silinmiş arkadaşlar. O yüzden yani biraz da heyecanlıyım ama drone uçurmak gerçekten çok güzel. Şu an Amerika'da DJI markasıyla alakalı bayağı sorunlar çıkmaya başladı. Yani DJI yeni çıkardığı droneları Amerika'ya sokamıyor. Amerikan hükümeti biraz engelledi. Çin menşeli bir marka olduğu için. O yüzden ben bunu çok eskiden almıştım. Yani 4 sene önce falan almıştım. Genelde düğün çekimlerinde falan kullanıyordum ben bunu. Şimdi drone'umuzu da uçuralım. Garajdan çıkarken güzel bir görüntü alalım. Evet, şimdi yola çıktık sayın seyirciler. Pazar gününüz kutlu olsun. Bugün Windermere'e gidiyoruz. Jet ski turu yapacağız. Şimdi arabadayız. Turan Bey ile beraber. Ben de DJ'lik yapıyorum. DJ Okan. Aynen radyoda konuşuyorlar ya. Çok güzel bir drone görüntüsü yakaladım arkadaşlar. Hemen size göstereyim şimdi. Abi şu görüntünün güzelliğine baksana. Sanki Netflix'te. Efsane. Beğendin mi? Çok iyi duruyor. Çok beğendim. Sanki Netflix'te bir filmin sonu gibi baksana. Aynen. Need for Speed değil ya. Fast and Furious mu? Aha. Orada ayrılıyorlar ya arabalar. onun gibi şey. Vallahi drone kullanmayı özlemişim ya. Şimdi benzin istasyonuna geldik. Şöyle $10-15 benzin koyacağız jet ski'ye. Yani yolda kalmayalım. $10-15 yeter diye düşünüyorum. Yani şöyle normalde 60-65 alıyor benzini. Ama biz 2 kişi olacağımız için çok da ağır olacak. Çok da fazla benzin koyup ağırlık yaratmak istemiyorum. Yarım depomuz var zaten.
93 koyuyorum, daha güzel yakıyor. Normalde regular da koyabilirim ama super premium koyuyorum. Daha güzel randıman alıyorum. Performance açısından. Benzin fiyatları ne şu an güncel? Şu an bizim koyduğumuz 3.69. Regular olan da 2 miydi, öyle bir şey diyor. Yani 3'e yakın. 1 galon kaç litre yapıyor abi? 3.7. Yani ona göre arkadaşlar hesaplayabilir. Şu an biz en babasını koyuyoruz. 3.69 ama regular alırsanız da 2.95 falandı son zamanlarda. Merak edenler varsa. Şu an kaç oldu? Bir de 20 yapalım, geçelim ya. Şu an full gösteriyor. Büyük ihtimalle çok az bir şey kaldı, o yüzden daha fazla koymanın alemi yok. Şimdi sizlere bahsetmiş olduğumuz yere geldik. Jet ski indireceğiz. Gel yer var bro. Saniye. Şeyleri çıkartalım. Almamız gereken şeyleri mi? Burada başka botlar da var. Bizim bir arkadaşımızın hatta burada bot kiralama şirketleri var. Buradan bu şekilde tur yapıyorlar. Bir sürü jet ski varmış bugün. Şimdi jet ski dediğim gibi göle indireceğiz. Daha sonrasında gölde turlamaya başlayacağız. Ben drone'u uçurup video çekmeye çalışacağım. Tamam, girdi abi suya. Şimdi trailer'dan çıkartacağız. Ben arabayı ileride park alanı var. Oraya park edeceğim. Biraz önce jet ski'ye bindik. Şöyle bir turladık. Gerçekten çok güzel. Hava da vallahi müthiş arkadaşlar şu an. Su çok soğuk değil, çok sıcak da değil. Ama başımıza başka bir şey geldi. Bence en iyi şimdi Turan anlatır. Hazır mıyız hocam? Hazırız. Galiba benim biraz şeyim oldu. Adrenalin şeyinden dolayı. Hızlı gidiyorduk. Ben de birden manevra yaptım Dak'a doğru. Ama birden çevirdim. Tabii Okan'a da söyledim hani tutun diye. Orada da polisler gizlenmiş. Bizi, yani ben görmedim onları. Hemen eliyle geri gel dedi. Gittik mecbur. Size videoda anlattığım her şeyi sordu. Ehliyetimi sordu. 91 doğumlu olduğum için elimde olmak zorunda. Onu sordu. Registration sordu. Trailer'a ve jet ski'ye. Ondan sonra bunlarda bir sıkıntı bulamadı. Dedi ki fire extinguisher var mı? Yangın söndürücü var mı? O da var. Ondan sonra durdu. Düdük var mı dedi. O da var. 0. Jelatininde çıkardım. Ha biraz öğüt verdi. İşte dedi hani daklara doğru böyle çok şey yapmayın. Kontrolünü kaybedersen daka girersen sıkıntı olur diye falan. Ondan sonra salıverdi bizi yani. Aynen. Yani keşke GoPro takılı olsaydı da Evet, biz neden onu baştan koymadık onu da bilmiyorum. çok güzel olurdu yani. Aynen. Bütün sohbeti onlar da görürdü ama yani kullanırken dikkatli kullanmanız gerekiyor. Biz biraz gaza geldik. Aynen, çok arkadaşlar sohbet oldu yani, çok şey yapmalar. Her şeyi sordular. Evet. Hatta trunk'ımı açmamı istedi, benden büyük ihtimalle alkol var mı diye ona baktı. Bir şey de göremeyince gidin dediler yani, have fun dediler. Güzel bir gün dedi, tadını çıkartın ama dedi hani biraz şey yapmayın. Tehlikeli hareketlerden uzak durun dediler. Ben o zaman drone'u kaldır havaya. Ondan sonra ben de gölün ortasına doğru gideyim. Aynen, şimdi ben drone'u kaldıracağım arkadaşlar. Drone'u kaldıracağım, böyle biraz garip oldu ama. Drone'u kaldırdıktan sonra şöyle tracking modu var. DJI bende biraz eski model Mavic Air 2 var. Daha bir sürü yenileri çıktı ama bu da benim işimi gayet görüyor. Bakalım Turan'a video çekeceğim. ND filtremi koydum. Shutter speed'i biraz azaltabiliriz o şekilde. ND64, ND64. Neyse çok daha fazla konuşmayalım. Ben şimdi şöyle bir iskeledeyim. Sizlere bahsetmiş olduğum milyon dolarlık evler burada bu arada. Onları da zaten Turan'ın GoPro'su var. Turan takıp anlatır ya da ben de takıp anlatabilirim. Aynen, burada hemen polisin tekneleri var. Şuranın içerisinde. Aynen, tam şurada. Hemen arkamızda. Biraz da onlardan uzak kalmaya çalışacağız çünkü bundan yaklaşık bir yıl önce aynı hareketi şu Dak'ın yakınlarında yapıyordum. Polis dışarıya çıktı işte, hani biraz tartıştık. Onun dışında sıkıntı yok. Tamam. Ben o zaman kaldırıyorum, hazırlan. Hadi. Şimdi dronlar burada arkadaşlar, sizlere bahsetmiş olduğum. Ortada durun. Sen de Tamam bir git bakalım, görelim kameradan. Ben ne zaman şu drone'u uçursam abi kuşlar delleniyor. Drone'a saldırmaya başlıyor. O yüzden çok fazla çekemedik ama bu da öyle bir görüntü olsun. Jet ski ile turladım. Spor moduna aldım. Gerçekten çok hızlı gidiyor. Ve siz dümdüz kalıyorsunuz. Hani oyunda olur ya, böyle çok hızlandığınız zaman hiçbir şey hareket etmiyor. Böyle çok da fazla zıplama olmuyor. Yine biraz rüzgarlı ama şimdi GoPro'nun vidası var ya, biliyorsunuz yıl oldu 2026, hala vida ile böyle attachment'lar takılıyor GoPro'da. Onu arıyoruz. O videoyu bulabilirsek işte bu mahalleleri, sizlere bahsetmiş olduğum şu arkadaki mahalleleri falan sizlere göstermeye çalışacağız. Ben daha öncesinde biliyorsunuz video işleri çektiğim için bu kısımlarda, real estate kısımlarında emlakçılarla beraber çok çalıştım. Buradaki evlerin çoğuna satılık olanlarını gezdim. Bunların videolarını çektim, editlerini yaptım.
O yüzden bu bölgeyi biraz biliyorum. Bu bölge içerisinde benim gitmiş olduğum en değerli ev 23 milyon dolardı arkadaşlar. Hatta size şöyle bir hikaye anlatayım. Ben o eve gittiğim zaman aslında bir iş amacıyla gittim. Sadece real estate çekimleri için gitmemiştim. O evin sahibinin küçük bir kızı vardı, yaklaşık 2-3 yaşlarında. Ona YouTube kanalı açmak istiyorlardı ve benim de bu YouTube kanalını yönetmemi istiyorlardı. Daha sonrasında oturduk, bir gün geçirdik. Nasıl bir içerik istiyorlar, ne yapabiliriz, ne edebiliriz görüştük. Küçük kız birazcık rahatsız oluyor. Hani beni tanımadığı için hani doğal tepkiler veremiyordu. O yüzden de çalışamadı. Ve ev gerçekten çok büyüktü arkadaşlar. Benim herhalde şu ana kadar gördüğüm en büyük ev orası olabilir. Yani kız için yapabilecek milyon tane şey vardı ama dediğim gibi hani kız beni tanımadığı için, küçük kız sonuçta. Hani annesi video çekse daha fazla içerik üretebilirlerdi. Onlara o şekilde destek verdi. Yani bu bölgeyi o şekilde tanıyorum. Benim evime yaklaşık 30 dakikalık uzaklıkta arkadaşlar. Yani timsah falan da görmedik. Dediğim gibi ben biraz şaka yapıyorum, hani timsah var mı yok mu, biraz Turan'la uğraşıyorum ama bu bölgede genellikle timsah olmuyor. Turan'ın yaşamak istediği yerde burası, doğru mu hocam? Kesinlikle öyle. Hani ben New York falan diyorum, sen diyorsun ki Windermere mesela. Ben yani bilmiyorum, ben Florida derim ya. Hani Windermere diyorum, evet, ben kesinlikle Florida derim. Evet, ikisinin de vibe'ı farklı şimdi. Bu ev bahsettiğim gibi 1,5 sene önce başladılar buna. Daha yeni bitirdiler. Arkadaki ev en son geldiğimde gayet daha yeni temel atılmıştı. Şu an çok iyi durumda. Neredeyse bitmek üzere. Zaten kapısını falan baksana, ağaç şu an orası. Evet, daha yeni. Ama Infinity Pool var burada. aynen, Infinity Pool da var burada. Buranın nesini seviyorum biliyor musun? Şu sessizliğe bakar mısın? Evet. Sessiz, sakin. Yani böyle sessizliği, yalnızlığı seven insanlar varsa efsane bir yer. Güzel gözüküyor. Bir de beyaz böyle. Tam da Kesinlikle şuradaki evlere bakıyorsun, oradaki evler, şu ev. Ya bunların hepsi birer mansion diyebiliriz. Ben çok seviyorum buraları. bu evlerin değeri ne kadardır acaba? Şu baksana. Yani bence bunun bir 5 milyon dolardan yukarıdır. Tabii 5'ten çok daha rahat ifade. Kesinlikle. Hepsinin kendine ait bir dock'ı var. Teknenizi, jet ski'nizi oraya koyabilirsiniz. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Garajdan çıkarayım, arabaya bağlayayım, yok. Hemen git oradan aşağı indir, kullan, geri getir. Zaten diyeceksiniz ki göller o kadar büyük mü? Kesinlikle çok büyük. Yani buradan bilmiyorum, kameradan gözüküyor mu ama o gölün sonu bayağı uzakta. Yeteri kadar room var jet skileri kullanmanız için. Zaten 8-9 taneden fazla göl birbirine bağlı. Favorilerimden biri de budur. Şuradaki de öyle. Bu arada buraya jet ski ile giremiyoruz. Doğal yaşama zarar veremeyiz. O yüzden daha fazla yaklaşamıyoruz evlere. Kendine ait iskelesi hemen burada, büyük ihtimalle botu jet ski çıkartmışlar. Daha eski. Hani şu herhalde bir 10 senelik gözüküyor. Çok daha eski çünkü Windermere'deki evlerin hepsi eski evler. Tabii. O yüzden buranın bir historisi var. Fiyat artışı da bundan dolayı. Evet, sence kaç paradır? Yine tahminde bulunalım. Ben şimdi Zillow'dan fiyatlarını koyacağım, fotoğraflarını koyacağım. O yüzden tutturabilecek miyiz bakalım. Vallahi ben Buradaki ev için ne diyorsun, kahverengi olan büyük için? ihtimalle ben buna 3 ile 4 arası derim ya. Ben ona 4 diyorum. Buradaki ev için ne diyorsun? Ona da o biraz daha iyi gibi Ona geldi. ben bana 6 ya. diyorum. Ben de 6 derim, evet. Evet, ben de 6 derim çünkü 3 katlı falan. İskelesi de çok güzel. Hemen dakı burada. Bu arada bunların HOA'si ne kadardır abi? Yani HOA dediğimiz şeyde mesela bu evlerin olduğu mahallenin belli Aynen. bir hani maintenance, yani temizlenmesidir, çimlerinin biçilmesidir. Bir de oradaki security güvenlik. Tabii. güven. Yani 1500-2500 dolar arası düşünüyorum ben. Evet. HOA aylık. Aynen. Çünkü bunların kendine ait bir polis departmanı da var. Kendilerine ait güvenlikleri var. Büyük para harcıyorlar yani. Ki normaldir. Hani 5-6 milyon, 10 milyon dolar verdiğim bir evin HOA'nın bu kadar yüksek olması gayet normal. Evet, şimdi diğer adresimize doğru yola çıkalım. Eskiden buralarda portakal taşıyorlarmış diye duydum. Çok eskiden Florida bölgesinde portakallar meşhurmuş. Florida portakalı. Daha sonrasında değişmiş. Evet, yani portakal çok meşhur. Hatta buranın simgesi portakal ama bir o kadar da çok pahalı değil mi? Tanesi Evet, çok saçma değil mi ya? tanesi 1 dolar. Evet. Yani pound ya da kiloyla da değil, tanesi 1 dolar. Ve bence pahalı diğer meyvelere göre. Hani insan bir şey bekliyor. Yani portakal simgesi ise çok vardır, o yüzden ucuzdur. Bu ev de yaklaşık 1-1,5 sene önce bitti. Ama rengi siyah, yani güneş ışığını çok alır. Çok Ve modern duruyor ama. evet, modern duruyor ama çok fazla da güneş ışığı alır. Ondan da çok güzel yapmış. Evet, ondan dolayı da çok elektrik harcarlar bence klimadan dolayı. Zaten bu evi olan onu düşünmez be. Kesinlikle, o da doğru, evet. Biraz önce baktık arkadaşlar, bazı evlerde solar paneller var. Hem de tam göle bakan yere koymuşlar. Bilmiyorum yani, ben zaten 5 milyon dolarlık bir ev aldıysam yani ona solar panel takar mıyım? Ya düşünün, benim Kisimi'deki evde solar paneli sokağa bakan kısımları taktığım için HOA dedi ki çıkarmak zorunda kaldım.
Şimdi göle bakan milyon dolarlık bir evim var. Şimdi buraya sen solar panel koyuyorsun. HOA bir şey demiyor mu? Bu biraz soru işareti. Evet, Güzel gözükmüyor açıkçası. Kesinlikle. O görüntüyü bozmuş yani o evin o ahengini, o klasik duruşunu Evet. çok bozmuş. Burada çalışan bir dayımız. Bahçıvan mesleği işte bu yerlerde yapılıyor. Kesinlikle çok ama çok iyi para yaparlar. Tabii ki bunun için de iyi bir bahçıvan olması lazım, emekli olması lazım. Aynen öyle. Karşıdaki ev için ne diyorsun? Okan'cığım benim en favori evim burası. Yarımada. Gayet de gördüğün gibi çok büyük. Burası da galiba ne bileyim yani ne için kullandıklarını bilmiyorum. İçerisi boş gibi duruyor ama. Şimdi sen orayı gym yapıyorsun, evden çıkıyorsun, oraya gidiyorsun, şurada antrenman yapıyorsun. Sonra eve geliyorsun. Ve öyle bir manzara var önünde. Oy. Hemen şurada aileyi falan arkadaşlar alıp şurada hemen bir mangal yapıyorsun şimdi. Çimlere oturuyorsun. Hasırını falan seriyorsun. Allah güzelmiş. İspanyol mimarisine benziyor zaten. Evet. Çoğu buradaki evleri Biliyorsun. İsmail mimarisi. Florida İspanya'dan satın alındı. Yılını tam olarak hatırlamıyorum ama İspanya'dan satın alındı. Yani savaş yoluyla falan alınmadı. Evet. Zaten çoğu binalar, özellikle eski binalara bakarsanız arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Evet. Bu benim için okey. Değeri ne kadardır? Ben buna bir 20 milyon diyorum. Çıkalım mı uzardan? Hemen çıkalım çünkü var ya Daha fazla. motora girecek. Bu da beğendiğim evlerden biri ama biraz sazlıklar kapatmış gibi değil mi oraları? Evet, burası sanki Escobar ilk parayı vurduğunda aldığı evlerden Aynen. biri gibi duruyor, böyle sarı sarı falan. Kesinlikle yani bir Ama ev high ceiling olması beni mutlu etti açıkçası. Aslında gibi ortadaki bölümde de çok iyi camlar da şeyi görebiliyorsun yani. Çok güzel bir görüntü var. Evet, aynen öyle. Bu ev ne kadardır sence hocam? Ben buna bir 6-7 milyon diyorum ya. Bilmiyorum belki de 10 milyon vardır. Bu 6-7'lik duruyor aynen, minimum. Evet kesinlikle. Burada da hemen yeni yapılan bir tanesi var. Birazdan başkanlık sarayı var orada. Ona gösterelim. Yalnız Ona benziyor. rüzgar bizi diğer tarafa doğru götürüyor. Aynen. Güzel, biz de zaten bu evi göstermek istiyorduk. Aslında jet ski ile ya da botla real estate yapmak da mantıklıymış. Aynen. Ferdi'ye söyleyelim eğer şey yapmak isteyen varsa. Evleri dışarıdan görmek isteyen varsa hemen jet ski ile bir tur attıralım. Türkiye'deki milyoner arkadaşlar bize ulaşsın. Aynen. Charlie ile hemen bir tur ayarlayalım. Sizlere direkt böyle dışarıdan gösterelim. Evet bu ev için ne diyorsun? Ben bu evi Zillow'da satılık görmüştüm. Bu 10-12 milyon dolar falan var diye biliyorum. Yani çok büyük alanı var. Alanı çok büyük. Evet. Herhalde bir 12-13 odalı falan arkadaşlar bu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bana biraz oteli andırıyor. Ne diyorsun? Şu şekilde. Fazla ya. 12 oda ne anasını satayım. Ne yapacağım? Aynen yani çok fazla odanın olması biraz otel vibe'ı vermiş. Yani bir o sıcak ev havasını vermiyor. Dışarıdan da vermiyor. Bilmiyorum. Bence Tabii ki. 5-6 oda max. 2-3 tane çocuğun olacak. Bir aile olacaksın. Böyle yerde Kesinlikle. yaşa. Yani evet ve genelde böyle evleri olan insanlar her Allah'ın günü de 10-15 kişi 20 kişi kalıp gelip de yatıya kalmıyor. Evet. Yani böyle bir hayatı olan bir insan büyük ihtimalle çok busy'dir yani. Ara zaman olduğunu zannetmiyorum. Genelde insanlar işte yazın çok sıcak olduğu zaman New York, ne bileyim biraz da Chicago olur, Utah olur, Colorado olur, oralara gidiyor. Kışın olduğu zaman da işte Florida'ya geliyor. Buraya geldiklerinde kalacakları mis gibi bir mansionları var. Yani bu evi alıyorsan Hakan niye alırsın? Bence statü gereği alırsın ya. Tabii canım. Statüden alırsın yani. Şöyle bir evim var demek için. Yoksa böyle bilmiyorum. O paraya daha da güzel bir yer alabilirim. Ya da daha azına, daha sıcak ortamı olan bir ev alabilirim. Yavaş yavaş turumuzu bitirelim arkadaşlar. Biz geri dönelim. Size 4-5 tane beğendiğimiz evleri gösterdik burada. Daha güzel evler kesinlikle vardır. Güzel. Biz şu an karşımıza çıkanları gösterdik. Bizim gördüklerimizi gösterdik. Burada Shaquille O'Neal'ın bir evi vardı. Geçenlerde sattı. O ev çok meşhurdu. Evin bildiğiniz basketbol kortu vardı. Hatta o evi satamadan önce ben gitmiştim. Uzaktan görmüştüm. Dediğim gibi daha önce bu real estate videoları çektiğim için çoğu yeri görebilmiştim. O ev de aşağı yukarı buna benzer. Bunun kadar büyük değildi ama biraz bayağı büyüktü. Uzunlamasınaydı ve onu uzun bir süre satamadı çünkü eleman kabinetleri falan çok yukarıda yapmış. Evet. Ya satın alacak olan aile ya da kim oluyorsa her şeyi yeni baştan yani düzenlemek zorunda. Çünkü Shaquille O'Neal uzun olduğu için dolapları falan hep yukarı almışlar. İşte ne bileyim dolaplar falan hep buzdolapları da yukarıda. Öyle bir şekil yapmış. Ondan dolayı satamadı uzun bir süre yani. Evet, burada yaşayan ünlüleri biliyor musun? Hangi ünlüler Orlando'da yaşadı ya da yaşamıştı? Yani Tom Hanks Winter Park'ta yaşadı. Bir film çekimi sırasında orayı çok iyi biliyorum. Ondan sonra Justin Timberlake yaşadı. evet. Ondan sonra birçok şirketin CEO'su halen burada ev sahibi Winter Park'ta ve Windermere'de. Bu da genellikle Brezilyalılar yaşıyor.
Windermere taraflarında Pakistanlılar da çok var. Tabii ki paralı olanları. Öyle değil mi? Bilmiyorum. Aynen, aynen. Brezilya ağırlıkta. Burada futbolculardan da Kaka burada yaşıyor arkadaşlar. Ben Kaka ile Evet. tanıştım. Çok iyi bir adam. Çok şık bir adam harbi. Çok kibardı. Sağ olsun Türkiye'de selam söylettirdim. Belki görmüşsünüzdür. Birkaç videomda sizlere anlatmıştım. Onun Bu nasıl oldu lan? Gördün. dur bekle. Ben çık oradan lan buradan. Ana. Dur dur. Çıkıyor muydu? Oğlum içerisi su oldu lan. Dur. Çekil elleme dur. Geri çekil. Oğlum ne oldu biliyor musun? Çok fazla geriye geldim. Çok fazla su aldı. Arkada şey var, basamak var. Arkaya gel. Arkadan gir. Oy, anahtar da su oldu. İnşallah arabanın anahtarında bir şey olmadı. Anahtarcı o zaman 600 dolara yapıyormuş. Bizim telefonlar da devam oluyor herhalde. Bizim telefonlar su geçirmez. Ben onlara korkmuyorum. Oğlum GoPro gitmiş. Aa çekiyor halen. 12 dakika olmuş. Yemin ederim ilk defa jet ski'den düştüm. Çok salak saçma düştü. Geri geri gelirken yani hani harekette çekerken değil. Evet arkadaşlar, şimdi eve tekrardan geldik. Jet ski garaja koyduk. Güzel, maceralı bir gün geçirdik. Bir kaza da yaşadık ama olur öyle şeyler. Yani millet ileriye giderken kaza yapar. Biz arkaya doğru gelirken jet ski'yi şey yaptık, batırdık. Ya bu da benim ilk deneyimim. Jet ski'den düşme deneyimim oldu. Ve yani 0.2 kilometre hızla düştük. Arka arkaya giderken şimdi ikimiz de ağırız. O yüzden jet ski de su aldı arkaya doğru geldiğimiz için. Birden battı. Aynen. Biz de suyu boyladık tabii ki. Ama anında çevirdik tekrar. Aynen, hızlı Atladık. toparladık zaten. Hani senin terlikler gitti orada. Ha, benim bir terlikler gitti, onda sıkıntı yok. Aslında ara sıra böyle jet ski atlayıp çıkmak lazım. Senin için şans tabii. Evin hem zaten yakın orada, Aynen. 15 dakikalık mesafede. Garajda güzel, hem jet ski alıyor hem de arabayı alıyor. Polisler de iyiydi yani. Ama Allah'tan Turan dersine iyi çalışmış. O yüzden polis ne sorduysa tak diye cevap verdi. Adamlar pek bir şey diyemedi. Vuracak çok bir yeri yoktu yani. Sadece dikkat edin gençler dedi. Bir dahakine sizi böyle bir daha görmeyeyim dediler. Biz de tamam abi dedik. Önümüze baktık. Aynen. Bayağı acıktım. Aç mısın? Ben de çok açım. Bir yemek yiyelim bence. Gidelim arkadaşlar, biz bir yemek yiyelim. İlerleyen videolarda görüşürüz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıda bir beğen butonu var. Oraya basın. Tekrar aşağıda abone ol butonu var. Oraya tıklayarak da beni motive edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye.